Eski Bitlis'e ulaştığımda gördüğüm şey bir şantiye alanıydı. Buna rağmen canlılığından bir şey kaybetmemişti Bitlis. Eski Bitlis tarihi bir şehir ve uzun zamandır da değişmeden kalmıştı. Fakat belediye geçen yıldan bu yana tarihi evler ve sokakları turizme kazandırmak için çalışmalara başlamış. Dereüstü ıslah projesi kapsamında yıkımlar da devam ediyor. İş yerlerini terk etmek zorunda kalan esnafın memnun olduğunu söylemem zor. Bitlis'in tarih kokan sokakları ve yapıları umarım sağlıklı bir şekilde hayata dönebilir. Çok güzel. Makinenin işte bulduk. Orijinal. Çok teşekkür ederim. Ne kadar borcum? Ya ayıp ettin abi. Ben öldürüyorsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hakkını helal et. Hedefim Mardin. Ama yolda uğramadan geçemeyeceğim bir yer var. Neredeyse 1000 yıllık bir taş köprü. Selçuk Alagöz'ün ismine şarkılar yazdığı Malabadi Köprüsü. 150 metre uzunluğa, 20 metrede yüksekliğe sahip. 1147 yılında Artuklu Beyliği tarafından yaptırılmış. Bir de hikayesi var. Oradaki çocuklar gelene gidene anlatmaya çalışıyorlar. Harçlıklarını çıkarıyorlar. Bir nehrin iki kıyısında birbirine kavuşamayan iki sevgiliden kız olanı sevgilisine kavuşmaya çalışırken boğuluyor. Sonra ismi Bad olan delikanlı bu köprünün yapılması için ön ayak oluyor. Muazzam geniş kemeriyle büyüleyici olan Malabadi'yi ardımda bırakıp yola devam ediyor. İnsanın karnı acıkınca gözü hiçbir şeyi görmez. Havada bunaltıyor. Uzun saatler motosiklet sürmek güneye indikçe iyiden iyiye yorucu olmaya başladı. Batman'da bir yemek molasının zamanı geldi. Duraklarımızdan Hasankeyf'teyiz. Rotamıza bakanlar dedi ki, Hasankeyf'e niye gidiyorsun? Her şey suların altında kaldı. Eskisi gibi güzel bir şey yok orada. Niye gidiyorsun dediler. Evet, burası belki sular altında kaldı ama bunun gibi binlerce gidilmesi, görülmesi ve sahip çıkılması gereken yerler var. Dolayısıyla hepsine gitmek ve sahip çıkmak zorundayız. Geç olmadan. Yani 12.000 yıllık tarih birkaç sene önce yok oldu. Hatta o meşhur minaresi gözüken fotoğraf var ya, o minare bile yok artık. Onu da alıp müzeye koymuşlar. Yeni bir yer yapmışlar. Birazdan oraya da gideceğiz. Siz karar verin. 12.000 yıllık Hasankeyf mi, yeni Hasankeyf mi? Eskisinin yerini tutmayacağı her halinden belli olan yeni Hasankeyf'in sokaklarında hüzünlü bir hava var. Ya da bana öyle geliyor. Eski Hasankeyf kalıntıları için müzeye gittim ancak bir süredir kapalıymış.
Bu gece Midyat'ta kalacağım. Artık yola düşme vakti. Midyat'ın Kuyumcular Çarşısı'ndayız. Burada gümüşçülük, yani aslında telkari ustacılığı çok gelişmiş. Yani yüzyıllardan beri burada bu gümüş işçiliği yapılıyormuş. Bir de burada Süryani şarapçılığı da meşhur bildiğim kadarıyla. Bugün pazar olduğu için bütün dükkanlar açık değil ama zaten Dağtaş kuyumcuymuş burada. Şöyle bir içerileri gezelim bakalım neler var burada. Hanıma da küçük bir şey alalım, gönlü olsun. Midyat'ın sokakları geçmişe bir seyahat yapmışsınız gibi hissettiriyor. Eski kiliseler, camiler, taş evler Midyat'ın tarihini anlatıyor. Turist ilgisi de çok yoğun. Her ne kadar dizilerde gördükleri mekanları görmeye gelenler çoğunlukta da olsa turisttir. Gelip görülmesi gereken, insana bambaşka duygular yaşatan bir yer Midyat. Midyat'tan etkilendiyseniz bir de Mardin'i görmelisiniz. Yamaca kurulmuş, medeniyetlere ev sahipliği yapmış tam bir tarih şekli. İnanılmaz bir etki yaratıyor insanda. Birisi sizi alıp 1000 sene, belki çok daha eskiye götürüp bırakmış gibi. Kültür mirası olarak kabul edilmiş camiler, kiliseler, manastırlar, türbeler gibi birçok dini eserin yanında tarihi Mardin evleri de çok güzel. Ama artık mola zamanı. Güzel Mardin'in yemeklerinin tadına bakıp yarın şehri doya doya dolaşacağım.
Bu arada eski Mardin'in hem gündüzü hem gecesi çok canlı. Ana caddesi belki de tek düz ayak ve araç trafiğine açık yol olduğundan park ve trafiğin sorunlu olduğu aklınızda olsun. Sabah bu manzaraya uyanıp dar, eski ve sürekli merdiven inip çıkacağım sokaklara dalıyorum. Her bir köşesinden tarih fışkırıyor. Mardin'in gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel. Cildinizi yumuşatıyor. Mardin'e özgü kolonyası. Çok güzel. Taş sokaklarda, eski dükkanlarda, eski ustalar hala çalışmaya devam ediyor. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Çok güzel ya. Elinize sağlık. Kaç senedir yapıyorsunuz? Efendim? Kaç sene oldu? 70 yıl bu meslek içindeyim. 70 yıl. Öyle mi? Sizin kadar eskisi kaldı mı buralarda? Var mı? Amcam var, 2 tane var. Ha, maşallah. 8 yaşında, 7 yaşında buraya gelmişim. Yaşım 80'dir. 70 yıl bu meslek içindeyim, yani bu sanat içindeyim. Maşallah. Kimseyi yetiştirebildiniz mi? Vallahi yetiştirdik ama ya hava. Yapma ya. Vallahi hava. Zor sanat zordur. Hem zor hem de kazancı yok. Kaçıyorlar. Evet. Yani sanatkar kalmamıştır ha aslında. Öyle yetiştirme yani levhadan yapacak istediğini. Sokaklar labirent gibi. Aynı yerden birkaç kez geçmek hata sayılmaz. Yerlisi değilseniz sokakları öğrenmek epey zaman alır. Gezmelere doyamayacağınız yerler buralar. Tabii merdivenler, yokuşlar, yoruluyorsunuz, yine de her adıma değiyor. Sonrasındaki durağım Mardin'deki Kasimiye Medresesi. ...15. yüzyılda yapımına Artuklular tarafından başlanmış, sonrasında Akkoyunlular tarafından tamamlanmış zamanının önemli medreselerinden biri. Rivayete göre Kasım Paşa burada öldürülmüş. Kasım Paşa'nın kız kardeşi abisinin kanlı gömleğini ağıtlar eşliğinde duvarlara sürmüş. Duvardaki kan lekelerinin nedeninin bu olduğu rivayet ediliyor. Sonraki durağım Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta Dara Antik Kenti. Aklınızda olsun, güvenlik sebebiyle Güneydoğu'da GPS sinyalleri sağlıklı çalışmıyor.
Yolunuzu eski usul bulmanız gerekebilir. Mısır tarlalarının arasından geçerek Dara'ya doğru ilerliyor. Mardin Dara'dayız. Muhteşem bir antik kentin içindeyiz. Buna baktığın zaman böyle bir film seti gibi, böyle Indiana Jones, efendime söyleyeyim, bir böyle mumya filminin setindeymişsin gibi hissediyorsun. Her şey çok güzel ama genel olarak müzelerle ilgili bir problemimiz var bu gezide. Nereye gitsek kapalı. Ya tadilatta, ya bir şey yapılıyor. Yani istediğimiz gibi gezemiyoruz. Bugün de buraya çok büyük bir hevesle geldik ama hava da 35 derece olmasına rağmen yani yolumuzu da değiştirdik. Baktığımızda çok güzel yeraltı mağaraları olduğunu görmüştük. Fakat maalesef mağaralara girmemize izin vermediler. Dara Antik Kenti, Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri. 6. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu sınırını Sasanilere karşı korumak için bu bölgeyi askeri üs olarak kullanmış. Kireç taşı kayalara oyularak yapılmış kocaman bir kent. Kentin içinde çarşı, kilise, zindan, mahzen, su bentleri gibi kalıntıları bulmak mümkün. Dara Antik Kenti'nde bir de yerli halkın zindan dediği bir yer varmış. Bir köy evinin altında bulunan bu olağanüstü yer aslında su sarnıcıymış. 10.000 metreküp su kapasitesine sahip sarnıç 15 metre yüksekliğinde. Bu özelliğiyle İstanbul'daki yere batan sarnıcından 6 metre daha yüksek oluyor. İnsanın hayran kalmaması mümkün değil. Burada artık Mardin'e veda ediyorum. Geceyi Diyarbakır'da geçireceğim. Diyarbakır'da hava şaşırtmıyor. Ekim'in ortasında olmamıza rağmen yazdan kalma sıcak, bunaltıcı günler devam ediyor. Diyarbakır, Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri. Tarihi de çok eskilere dayanıyor. 9000 yıllık bir geçmişi var. Şehrin etrafını saran surlar, Çin Seddi'nin ardından dünyadaki en uzun ve geniş surlar olma özelliğini taşıyor. Surlar 2015 yılında Dünya Mirası olarak UNESCO tarafından tescil edilmiş. Diyarbakır'da çok kalmayacağım. Ama Anadolu'nun en eski camisi Diyarbakır Ulu Camii'ni görmeden gitmeye niyetim yok.
Ulu Cami, İslam aleminin 5. harem-i şerifi olarak kabul ediliyor. 639 yılında Diyarbakır'ı ele geçiren Müslüman Araplar tarafından Mar Thoma Kilisesi'nin camiye çevrilmesiyle oluşturulmuş. Zaten sütunlardaki ve duvarlardaki işlemelerde birçok kültürün ve farklı dönemlerin izlerini görmek mümkün. Ayrıca camide Sibernetik'in babası olarak anılan El Cezere'nin yaptığı güneş saatini görebilirsiniz. Diyarbakır, tarihi İpek yolunun merkezlerinden biri olma özelliğiyle içinde birçok han barındırıyor. Hanların serin atmosferinde bir şeyler içip dinlenebilirsiniz. Diyarbakır'ın her yeri tarih. Ama benim niyetim karnımı doyurmak. Buralarda ne yemek lazım diye çok düşünmeye gerek yok. Ciğerin ana vatanı Diyarbakır. Ciğerin ana vatanındayız. Diyarbakır'da. Zaten şehre girince her yer ciğer kokuyor. Müthiş. Diyarbakır'dan sonra rotam Nemrut'ta, yani Adıyaman. Düzlüklerle başlayan yolculuk Adıyaman'a yaklaştıkça tepeler yükseltilerle kıvrımlı bir hal almaya başlıyor. ...2150 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı'na çıkan yolsa bol virajlı, güzel manzaralı ve de sert rüzgarlı. Benzinim bitmek üzere.
Buradan dönüşte başıma gelen ilginç bir olayı bir sonraki bölümde anlatacağım. Şimdi vaktim dar. Gün batımına yetişmem lazım. Nemrut Dağı'na motosikletle ulaşım kolay. Ama heykellerin bulunduğu kısma yürümek oldukça meşakkatli. Aç karnına gelmenizi tavsiye ederim. UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı, 1988 yılında da Nemrut Dağı Milli Parkı olarak korumaya alınmış. Eski çağlarda Kommagene olarak bilinen krallığın hakim olduğu bu topraklarda Kommagene kralı Antiochos Theos, dağın tepesine pek çok Yunan ve Pers tanrılarının heykelini yaptırmış. Tabii ki kendini de unutmamış ve kendi mezar tapınağını da oraya kondurmuş. Siz de buraya gün doğumunda veya gün batımında nefis manzaraları görmek ve tarihi havayı içinize çekmek için gelin. Gelirken de yanınıza kalın bir şeyler almayı unutmayın. Yaz da olsa çok soğuk oluyor.